Zaten sana sözü veririm. Evet. Merhabalar. Yayındayız Merhaba. sanırım. Merhabalar, hoş geldiniz. Games 23 kapsamında düzenlediğimiz yan etkinliklerden artık sonlara yaklaşıyoruz. Games 23 ile ilgili, projeyle ilgili diğer detaylar ve diğer etkinlikler için de internet sitemizi ve Instagram hesabımızı kontrol edebilirsiniz. Bugün Yusuf Burak Dolu'yla birlikteyiz. Hoş geldin Burak. Nasılsın öncelikle? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Ben de iyiyim. Bu sıralar neler yapıyorsun? Biraz böyle girelim konuya. Bir Abu Dhabi'de olduğunu biliyorum ama neler yaptığını, nelerle meşgul olduğunu bilmiyorum. Kısaca bahsetmek ister misin? Bahsedeyim. Ee, Ne yapıyorum? Çok çalışıyoruz. Ee, Projeler, bir yandan uygulamalar var devam eden. Ee, Abu Dhabi'de bir kale restorasyonu ve müze inşaatının danışmanlığını yapıyorum. Hı hı. Aslında İstanbul'da ofisin işleri devam ediyor. Çeşitli restorasyonlar, yeni yapılar, yani Hmm. projeler. Devam. Hem oradasın hem İstanbul'dasın yani aslında eş zamanlı Evet, uzaktan evet, gidip geliyorum. anladım. Yani çok kolay gelsin. Peki restorasyonda yani seni buraya çeken, restorasyona yönlendiren ne oldu böyle bir eğitimden sonra? Bu arada Yıldız mezunuymuşsun. Ben de Yıldız mezunuyum. Aynı okuldan mezun olmuşuz. Sonra yüksek lisansta da bir yurt dışı var. Nasıl gerçekleşti o süreç? Nasıl karar verdin bu alana yönelmeyi? Böyle oradan da kısaca bahsedebilirsin. Kısa tutmaya çalışayım. Aslında mimarlığa yönlenmem de, restorasyona yönlenmem de paralel bir şey belki. Hı hı. Çocukluğumla ilgili olduğunu düşünüyorum. Çocukluğumda e, tanıyanlar biliyorlar Gümüşhane hastalığımı. Eski Gümüşhane diye bir yer var ve işte anneannem orada eski bir konağı vardı. Çocuklukta yazlarım orada geçti. E, Tarihi ve böyle çok harap olmuş, terk edilmiş bir şehir. Orada büyüdüğüm için ya da yani yazları çocukluğum orada geçtiği için muhtemelen mimarlığa ilgim de, işte tarihi yapılara ilgim de, restorasyona ilgim de oradan başladı diye düşünüyorum. Sonra ilkokul, sonlar böyle ortaokulda falan böyle bir takım maketler yapmaya başlayarak mimarlıkla ilgilenmeye başlamıştım. Sonra işte annemin bir arkadaşı bu çocuk mimar olacak herhalde falan deyip bir Sedat Hakkı Erdem kitabı hediye etmişti. Çok iyi. Ben mimarlığı ortaokulda Sedat Hakkı Erdem zannediyordum. İşte böyle cumbalı evler, saçaklı işte ama modern projeler yapılacak zannediyordum. Sonra Yıldız Tekniğe girdim. Birgül Çolakoğlu hocam sağ olsun. Proje 2'de detaya girmeyeceğim dedim, detaya giriyorum. Ee, Olsun. Ben de merak ettim. Proje 2 işte ilk senenin ikinci projesini yapıyorduk. Ben böyle işte ormanda bir tane Sedat Hakkı Erdem evi falan yapıyorum. Yine cumbalı saçaklı böyle durdu. Aa, Burak'cığım dedi. Senle gel başka bir şeyler yapalım falan deyip işte böyle daha böyle basic design e, bir proje yaptırmaya başladı bana. İşte kural tabanlı bir takım kütleleri bir araya getirerek falan e, beynimi açtı. Bilgili Hoca'ya buradan teşekkür ediyorum. Sonra yine tabii ki eski yapılarla ilgili e, çalışma isteğim devam etti. Yüksek lisansımı e, İstanbul Teknik'te başladım restorasyonda. E, Yurt dışı dedin Erasmus'ta bir dönem, bir seneye yakın Atina Teknik'e gittim. Hı hı. E, Ondan sonra da genelde yani tabii bu alanda eğitim gördüğüm için herhalde o alanda işler daha çok gelmeye başladı ama sadece restorasyon değil. Yani yaptığım işlerin belki yarısı restorasyon ama yarısı da yine tarihi çevrede yeni yapı, tarihi çevrede kentsel alanlar gibi projeler. Yani çalışmaya başladıktan sonra yüksek lisans süreci galiba gibi Evet mi? Evet. hatta yine söylediğim şey ilk çalıştığım yerde GEMS sergisinin olduğu Circle'ın olduğu binaydı. İber mimarlık birinci katında. Evet, evet. Üniversite sondayken orada çalışmaya başlamıştım. Çok güzel. Sergide
söylemiştim, arkadaşlar biraz dalga geçti benden ama Neden? yani o yapı da tarihi bir yapının çağdaş bir şekilde dönüşümü için çok güzel bir örnek bence. Mevcut olanı koruyup içine çağdaş bir ek yapmasıyla. E, Ondan sonra evet yüksek lisansa başladım biber mimarlıktan sonra. Evet, bunu hatırlıyorum. Bunu sanki konuşmuş olabiliriz yani. Bu arada Circle'a gelmeyenleri mutlaka bekleriz. Reklamımızı da yapalım. Şimdi restorasyon konuşalım önce biraz ama önce çok böyle genel ama bence önemli bir soru. Restorasyon nedir diye öyle girelim, sonra senin yaklaşımına doğru böyle geçeriz. Zaten sunum yapacaksın. Yani restorasyon nedir? Çok zor genel bir soru tabii de. Nedir? Tarihi yapıların onarımıdır. Yani koruma ve onarım diyoruz aslında genel olarak. E, Koruma, evet. Temeli korumadır. Hı hı. Tarihi yapıyı korumak ve yaşatabilmektir. Bunun işte birçok yöntemi var. Dondurmak, olduğu gibi muhafaza etmek, tamamlamak, rekonstrüksiyon, tamamen yeniden inşa etmek, işte çağdaş eklerle, donatılarla hayatını sürdürmeye olanak sağlamak gibi birçok yönü var. Birazdan sunumda da bahsetmeyi düşünüyorum. E, Tasarımdan ya da mimarlıktan çok ayrı bir şeymiş, çok özel bir alanmış gibi düşünülse de aslında Hı restorasyon bence bir tasarım alanı. hı. Hı. Olanı korumak dışında yaptığınız her müdahale aslında bir tasarım. Yani belki eski bir fotoğraftan işte bir restitüsyon dediğimiz işte eski halini yeniden canlandırdığımız o çizimleri yapıyoruz ve ona dayanarak genelde restorasyon yapıyoruz ki bu da tartışmalı bir şey bence. Hı. Ama restitüsyona dayalı da olsa, çağdaş bir ek de olsa aslında bir tasarım yapıyorsunuz. Evet. E, Birazdan işte yani şeyde bu restorasyon skandalları Hı hı. sunumu Ben yani merakla bekliyorum. Hemen başlayabiliriz sonuna. e, aslında o skandallar gerçekten skandal mı? Hı hı. E, Yapılan her iş gerçekten bu kadar kötü mü? Ya da bunların sebepleri ne? Gerçekten bazıları çok kötü. Evet. Bunlarla ilgili birkaç örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Tamam. Süper. O zaman ekranı da paylaşabilirsin. Tamam. Evet. Hı. Ekranım var değil mi? Evet, ben görüyorum. Yayına Tamam. da düşer. Evet. Bilmeyenler için Şile Kalesi restorasyonu yapılmıştı. Herhalde 6-7 yıl oldu hatırlamıyorum. İşte o zaman Şile Kalesi'ni SpongeBob'a, Sünger Bob'a benzetmişlerdi. Ve çok büyük sosyal medyada basında yer almıştı. İşte restorasyon mu, restoran mı? Kalemizi kaybettik. Ben sana mimar olmazsın demedim. Dokunmasan kale 1000 yıl yaşardı gibi sloganlarla halkımız tepkisini dile getirmişti. Gerçekten skandal mıydı? Birazdan söyleyeceğim. Az sonra. Heyecanlı. Bir restorasyon skandalı haberine böyle hemen bakmak istedim. Sivas, Divriği'de bir köprü restore ediyorlar ve üzerine kepçeyle çıkmışlar. Böyle biraz bilirkişi edasıyla skandal değil falan gibi konuşmalar yapacağım, özür dilerim. Evet, bu skandal. Yani böyle bir yapının üzerine böyle bir yüksek tonajlı araçla çıkamazsınız. Her ne yapıyorsanız daha özenli davranmanız lazım. E, Moda iskelesinde restorasyon skandalı 2013-15'te. E, Restorasyon da diyemeyiz, bir onarım geçirmiş. İşte klimalar takılmış, böyle bir takım eklentiler yapılmış. Evet, bu pek hoş bir şey değildi vaktinde. Ya bu çok ilginç bir şey. Bu da yine AKP'nin Yeliz'inden restorasyon skandalı diye çıkmış. Burada bu skandal haberlerinde bir de haberlerde ya da sosyal medyada tabii konunun birazcık da e, siyasi yönden irdelendiğini görüyoruz. Hı hı. Hani düşünce yapımız ya da işte toplum yapımız ya da işte bu sosyal medya kullanımımız o kadar siyaset odaklı ki e, işte belli bir taraf yaptıysa kötüdür, belli bir taraf yaptıysa iyidir gibi.
Ama ne yazık ki bu kötü. Evet. Burada mesela 18. yüzyıl Osmanlı Çeşmesi'nin üzerine önce bir apartman yapıyorlar. Sonra başka bir yerde rekonstrüksiyonunu yapıyor bu kişi. Kitabede kaç yüzyıllık kitabeye kendi adını yazdırıyor Osmanlıca. Bu gerçekten bir skandal. Bu bir antik kentte bir işte Antilos isteniyor ya da yeniden işte ayağa kaldırma örneği. Bu böyle skandal puanı %50 bence. Arada kalıyor. Hı. Özellikle arkeolojik alanların yeniden yapılması ya da ayağa kaldırılması çok büyük bir tartışma. Yüzyıllık daha eski bir tartışma. Ama burada işte fotoğraflarda böyle çok tertemiz görünüyor ama aslında böyle birazcık yakından baktığımızda genel restorasyon e, yaklaşımlarından çok da böyle uzak olmadığını, işte eski taşın yerinde olduğu, yeni taşın belirgin olduğu bir yaklaşım görüyoruz. Burada da yine işte yok AKP'li belediye falan deyince belki daha çok tepki gösteriyor insanlar. Bu da Evet. işte hem medyada hem sosyal medyada böyle bir kötü habere herkes daha çok üşüşüyor ve daha çok etkileşim oluyor. Bir de tabii herkes mimarlığı da restorasyonu da çok iyi biliyor. Mimarlıkla ilgili en önemli sorunlarımızdan, yani biz mimarların yaşadığı sorunlardan birisi herhalde. Ee, En ufacık bir iş yaptığımızda, bir kafe, restoran bir şey tasarladığımızda bile işverenden ustaya herkes bizden daha iyi biliyor tabii ki bu işi. O yüzden Herkesin fikri var. anlatamıyoruz. Hı. Simoni Cillop Restorasyon diye işte o Yıldız Teknik Üniversitesi'nde e, harap bir yapıydı yanlış hatırlamıyorsam. Restore edildi. İşte yok tanınmaz hale geldi falan filan gibi işte bir takım eleştiriler geldi. Oysa ki yani bu yapıyı rekonstrüksiyona karar verdiyseniz bu yapı ilk yapıldığında şu avlusunun üst kapaması hariç tam olarak buna benziyordu. Sıvalıydı. Üstünde bir çatısı vardı. Hı. Ama e, işte bu harap halini hafızamız en son bu haline geldiği için bu kadar büyük kapsamlı restorasyonlar doğal olarak tepki çekiyor. Skandal puanım 50, yani 100 üzerinden 50. Hafıza, evet, hafıza da ilginç yani ona göre tepkimiz değişiyor, doğru. Tabii yani şimdi bu ne zaman yapılmış bilmiyorum, yazıyor mu burada? 19. yüzyıldaki hafızası bu yapının aşağı yukarı bu. Hı E, hı. Ama işte biz son 20 yıldır bu yapıyı bu şekilde görmeye alışmışız. Kolektif hafıza artık bu yapıyı harap, işte sıvasız, taş ve tuğla örgülü bir şey olarak biliyor. Ee, Bir de nostalji denilen tabii şey var. Ee, Mesela başlı başına bir mesele nostalji. evet. Doğru. Yani e, her eski olanın çok iyi, Hı. doğru, güzel olduğu gibi bir yanılgısı var Eskiden nostaljinin. hep çok güzeldi. Evet, eskiden hep Evet. her şey çok güzeldir. İşte ne Hı. bileyim, konuyu dağıtıyorum ama işte İstanbul'dan bahsederken bile yok işte kravatsız Beyoğlu'na çıkmazdık. Her yer Evet. şöyle böyleydi diyoruz ama aslında İstiklal Caddesi'nin, Cadde-i Kebir'in bir arka sokağı işte sizin Circle'ın olduğu sokaklarda çamurdan geçilmiyordu. Sefaletten de geçilmiyordu. Ama nostalji öyle bir şey ki sanki geçmişin tamamı çok iyi, temiz, ihtişamlı ve güzeldi gibi bir algımız var. Evet. Güzel bir örnek oldu nostalji algısına dair. Bu da bir kapı restorasyonu. Hı. Burada da yani temel olarak çok yanlış bir şey yok. İşte eski olanı korumaya çalışmışlar. Yeniyi daha yeni bir malzemeyle yapmışlar. Ama işte oranını kaçırmışlar. Doğal olarak da tepki çekmiş. Galata Kulesi'nde yine 3-4 sene önce bir skandal restorasyon haberi çıkmıştı hatırlıyorsanız. Bu gerçekten skandaldı. Kaç yüzyıllık e, duvarları hiltilerle girmişlerdi. Her ne Evet. olursa olsun hiltiyle giremez. Böyle bir yapıya. En sonunda güncel Ayasofya'ya takılan garaj kapısı var. Ee, Yani niyet tartışılır, niyet çok iyi olabiliyor ama böyle bir yapıya geçici dahi olsa yaptığınız şeyin çok iyi bir tasarım ürünü olması gerekiyor. Çok iyi tasarımcıların elinden çıkması gerekiyor.
Evet. İşte sadece restorasyon sırasında ya da bir süre geçici yapıyoruz diyerek bu kadar kalitesiz bir şey yapamazsınız. Özensizlik şuradaki fontlar ve altın yaldızlı harflerden bile belli. Oo, SpongeBob. evet. Bilirsin. Evet. Ben göremiyorum ama Kutkin Hoca buranın İstanbul Teknik Restorasyon Hocası. Kutkin Eyüpgiller danışmanıydı. Haber vermiştim geldim bilmiyorum. Konuşmak isterse aa, onunla da konuşabiliriz. E, Bir kere bu yapı, evvela şunu söyleyeyim. Yine işte bu hafıza meselesi. Şileliler son 50 yıldır yapıyı soldaki gibi görmeye alıştıkları için e, restore edildiğinde her halükarda tepki göstereceklerdi. Bu kaçınılmaz bence. E, Bu yapının ayakta kalabilmesi için gördüğünüz, yani soldaki fotoğrafta çok belli. Bu oyulmuş, yıkılmış kısımlarını bu şekilde koruyamazsınız. Yapı Hı. bozulmaya, zarar görmeye devam edecek. Bu yapıyı bir şekilde kapsamı tartışılır ama yapısal olarak, strüktürel olarak tamamlamak zorundasınız. Evet. Yani ve yapı, yani bir de bu nereden baktığınıza bağlı. İşte başka bir taraftan çekilmiş bir fotoğrafla restorasyon öncesi başka bir taraftan çekilmiş fotoğrafı kıyaslayınca aman Allah'ım ne yapmışlar diyorsunuz ama bu Hı. mesela aynı cepheden çekilmiş fotoğraflar. Bu yapı zaten SpongeBob'a benziyormuş. Yani yapının kaderi buymuş. İki tane gözü, bir tane burnu, bir tane ağzı olan yapı. E, Yukarıdaki işte dendan dediğimiz bu hani basamaklı bitişi, kalelerin, surların. Bunları tamamlamaya gerek var mıydı vesaire. Bunlar tartışılabilir ama işin temelinde çok büyük bir hata olduğunu zannetmiyorum. Detaylarını bilmiyorum ve bu haberlerdeki en büyük şey de sorun da bilmek zorunda değil tabii ki kimse ama yani bütün projenin detayına, sürecine hakim olmadan yorum yapmak aslında e, doğru ve insaflı olmuyor. Evet. Bu arada yani o diğer cephe, ikinci gösterdiğin cephe gerçekten de hani hiç karşıma çıkmamıştı benim. Eminim birçok insanın da çıkmamıştır. Yani evet işte daha çok etkileşim, daha çok paylaşım almak için bazen bile isteye böyle Hı paylaşılıyor. Oysa ki burada soldaki fotoğraftaki cepheye çok da büyük bir tamamlama yapılmadığını görüyoruz. hı. Tam zıttı başka bir örnek İspanya'da Matrera Kalesi. E, Hı. Olanı korumuş. Kaybolan şeyi işte şeyle açıklıyor mimarlar. Mouse'um görünüyor mu benim? Görünüyor. Görün. Ha, Evet. Bu hani arkeolojik buluntularda özellikle seramik ya da işte fresk gibi eserlerde yeni olanı tamamen belirgin bir şekilde tamamlama eğilimi vardır. Hani bunu yapısal restorasyonda kullandıkları üzerine kurdukları bir söylemleri var mimarların. Çok iyi görünüyor. Ama Matrera Kalesi'nde de halk bizim gibi ayaklanmış, mahkemeye vermiş, ceza almış mimar. Oo, E, Ama İşte A+ ödüllerinden Miss ödüllerine kadar da birçok da ödül almış bu kalem. Dolayısıyla yani nereden baktığınız, işte uzmanlık alanınız, yani birçok şey etkiliyor aslında bu konudaki yaklaşımınızı. evet, inanılmaz yani. Bunların en temelinde bizim restorasyon camiasında böyle iki tane şeyimiz var. İlahımız. Birisi Viollet-le-Duc, soldaki, sağdaki Raskin. Kısaca Viollet-le-Duc e, daha üslup birlikçi görüş dediğimiz görüşü temsil eder. Hı hı. Demiş ki mesela bir yapıyı restore etmek, onu korumak, onarmak ve yeniden yapmak değil. Belli bir zamanda hiç var olmadığı biçimiyle tam bitmiş bir yapı haline getirmek demektir demiş. Bu tabii ki şu an kabul etmediğimiz bir görüş. Evet. Evet. Ruskin ise romantikçi e, olan restorasyon bir yapının başına gelecek en büyük felakettir diyor. Öyle bir felaket ki ondan hiçbir şey kurtulamaz ve yok olanın yerine sahte bir benzeri getirilir. Şahsen ben bu görüşe daha yakınım. Hı hı. Ee,
milyarlarca yıllık evrende milyonlarca yıllık bir insanlık, on binlerce yıllık bir kültür birikimi var. Ve biz 100 yıllık bir yapıyı koyduk diye işte az evvelki örneklerde gördüğümüz gibi burasını tamamla, burasını tamamla aslında yapıya daha çok zarar vermeye başladığımız durumlar oluşabiliyor. Ama tabii ki gerçek bunun e, yani ne siyah ne beyaz işte gri alanlar var aslında. Bu konuda işte koruma kuramı yüzyıllar değil canım 100 yıl, 150 yıl diyelimdir tartışılıyor. Ama aslında işte 1931 Atina Kartası denilen bir toplantı ya da Venedik Tüzüğü 1964 gibi uluslararası kabul görmüş bildiriler, tüzüklerle ne ak ne kara olduğu, tabii ki üslup birlikçiliğin kabul edilemeyeceği, tamamen rekonstrüksiyonun kabul edilemeyeceği ama her konuda biricik olduğu ve konu özelinde karar verilmesi gerektiği ne uluslararası camia karar vermiş durumda aslında. Yani orta yol bulunmuş gibi mi? Doğru mu anlıyorum? Evet yani tabii öyle diyebiliriz. Ya da Hı. yani her konu kendi başına özeldir. İşte Hı. tamamlamanın ya da hiç dokunmamanın e, arasındaki denge her konu özelinde tartışılmalı aslında. Evet. Bu sağdaki İshak Paşa Sarayı önce aslında şunu göstereyim. Bu da işte yok Pimapen'le kapattılar işte falan diye yine rezalet diye gösterilmişti. Soldaki de İspanya'da yine. İspanya demek ki güzel şeyler yapıyor. Başka bir işte kilisenin üst örtü tamamlaması. İçeriden baktığımızda İshak Paşa çok iyi bence. Aynı İspanya'daki örnek gibi. Ama işte dışarıdan baktığımızda ne yazık ki böyle şeyler olmuş. Bunların tabii birçok sebebi var. Özellikle kamu egemen işverenler var bu koruma restorasyon alanında. Çünkü çoğu kamusal yapılar ve bunun da işte ihale süreçleri, yeterli proje ve uygulama sürelerinin verilmemesi, yeterli proje ve uygulama bütçelerinin olmaması gibi birçok sebeple belki İshak Paşa'yı tasarlayan da soldaki gibi bir şey tasarlamak istiyordu. Belki de projesi öyleydi. Ama işte bu kısıtlayıcı ihale süreçleri, proje yönetim süreçleri sonucu e, ne yazık ki çok da iyi olmayan sonuçlar çıkabiliyor. Bütün bunları aslında kendi SpongeBob'umu aklamak için anlatıyorum. İki tane projemizi de anlatıp sunum kısmını bitireceğim. Tamam. Bu Gümüşhane'de Taş Mağaza diye bir yapı. İşte bu eski fotoğrafları. Bu da 1980'ler hala ayaktaymış. Ve günümüzde böyle üç tane duvarı yarım yamalak kalmış bir yapı. İşte biz bunu benzer o işte Matrera Kalesi örneklerindeki gibi bir yaklaşımla restore edebilir miyiz diye çok uğraştık. İşte bir de burada tabii belediyeler, koruma kurulları gibi süreçler var. Koruma kurulunu ikna edene kadar herhalde 2 yıl geçirdik diye hatırlıyorum. 5 kere işte sunduk, sürekli reddedildik. Neden? Çünkü biraz böyle dağınık anlatıyorum ama mesela koruma kurulları ya da belediyeler ya da kamu kurumları da bu restorasyon skandalı haberlerinden dolayı o kadar artık kendilerini güvenli alanda tutmaya çalışıyorlar ki bu Evet. gibi adaş yaklaşımlara onay vermekten imtina ediyorlar. Hmm. Çünkü işte Matrera Kalesi gibi bir şey yaparsak daha çok tepki çekecek. İşte yok tarihi kaleyi betona boğdular vesaire gibi yine Twitter'a düşeceğiz. Ve biz de ya bunlar tabii tasarım aşamasında daha bu proje. Hı hı. Ee, Anlayacağınız üzere işte taş görünen kısımlar, mevcut kısımlar, sıvalı görünen kısımlar, bizim tamamladığımız kısımlar. Bunun da işte böyle SpongeBob gibi iki gözü bir burnu var. Yaparsak biz de inşallah Twitter'da gündem oluruz diye ümit ediyorum. Yani bir yandan evet bir ün de sağlıyor. Öyle de bir şey var. Burada yani çok böyle kafam dağınık anlatıyorum ama yani bu eski olanı korumak üzerine yeniyi koymakta da bence biraz da böyle bir mimarın egosu da var bence.
İşte o Kadiz Matrera Kalesi'nde, pardon, yani Şile Kalesi'nde tamamen korumacı, işte eskiye dayanan bir şey yapıyor mimar. İşte kendisi yok orada. Ama Matrera Kalesi'nde işte yüzlerce yıllık tarihin üzerine bir anda kendisi geliyor. Çağdaş yepyeni bir yönleri getiriyor. Burada aslında biraz mimarın kendini de öne çıkarmak istediğiyle ilgili çeşitli kafamda tartışmalar var. Yani biraz kendini gösterme gibi mi? Ego orada mı devreye giriyor? Hani imza iş gibi. Evet, öyle geliyor. Dolayısıyla bunu da bir noktada kısıtlaması gerekiyor mimarın bence. E, Tarihi olanın önüne çıkmamamız gerekiyor. Bu aşikar. Matrera'da işte dengede gibi ama birazcık aşmış gibi geliyor bana. Daha kötü örnekleri de var, onları koymadım. Hı hı. En sonda bizim Sedilbayır Kalesi projesi var. E, Ya bu tabii bizim diyorum ama yüzlerce kişinin beraber yaptığımız bir proje. Biz sonuna dahil olduk. Daha detaylı bilgiyi GEMS sergisinde bulabilirsiniz diye reklam yapayım. Evet, Evet. sergi. Evet, haftası orada. Burada mesela şu görselde birkaç yaklaşım görebiliyoruz. Şu solda altta bir burç var ve Hı bunun bir kısmının eski bir kısmının yeni olduğunu görebiliyoruz. Yani neden bunun e, bir kısmı tamamlanmak zorunda kaldı? Çünkü artık o burç yıkılmak üzereydi. Hatta yani restorasyon projesi yapıldığından beri bile e, yavaş yavaş dökülüyordu. Bunu tarihi olanı ayakta tutmak için aynı malzemeyle, yani statik olarak aynı çalışacak bir malzemeyle tamamlamak zorundasınız. E, Restorasyon kararlarını alan bilimsel danışma kurulu, proje ekipleri, işte koruma kurulu, burada çok tabii kalabalık ekipler devreye giriyor. Bence çok doğru bir karar aldılar. Sadece yapısal olarak yapının daha fazla zarar görmesini engelleyecek kısımlar temel olarak tamamlandı. E, işte bu soldaki burcun hepsi de tamamlanabilirdi. İşte dendanları da yükseltilebilirdi ama yapılmadı. Ya da işte burada bir takım açıklıklar görüyorsunuz. Anlaşılıyor e, eski açıklığın, yani dökülmüş, kaybolmuş açıklığın e, büyüklüğüyle tamamlanan kısımlar gayet net bir şekilde algılanıyor diye düşünüyorum. Algılanıyordu. Evet, evet. Yani mümkün olduğunca az müdahaleye çaba gösterilmiş gibi. Evet, burada bile biraz çok müdahale oldu gibi eleştirenler oldu mesela. İşte bu da tamamen yine nostaljiyle ilgili. İşte buraya sürekli tatile gelen bir kişi işte eskiden çektiği fotoğrafla yeni çektiği fotoğrafı Twitter'a atıp işte çok fazla yeni malzeme var falan filan diye mesela paylaştı. Hı hı. Ee, Şu sağda da şu Babu Kebir bizim. Ee, Şöyle devam edelim. Bu da yok olmuş bir e, kalenin ana kapısı Babu Kebir. Yani büyük kapı, baş kapısıydı. Dünya Savaşı'nda yok oluyor. Biz bunu eski gravürleri 1600'lerden bir gravür. Şurada işte bu fotoğrafta şuradaki yapı Hı ve hı. bombardımanlarla yok oluyor. Ve toprakla kaplıydı. Ama işte bir takım eski belgelerden, fotoğraflardan tabii bunun varlığını herkes biliyordu. Kazı yapıldı. Ortaya temelleri çıktı, döşemeleri çıktı. Harika. Bunu tamamen şöyle görebiliriz. Evet. İşte 16. yüzyılda soldaki gibiydi. Dünya savaşları sonrası ortadaki gibiydi. Bunu 16. yüzyıldaki haline geri çevirmemizin hiçbir anlamı yok temel olarak. Ee, Çünkü 2024-23 yapımı bir kale kapımız olacak o zaman. Evet. Artı bunu yeniden ayağa kaldırmak istediğimizde günümüze ulaşmış bu arkeolojik kazılarla ortaya çıkardığımız kalıntıları, döşemeleri de yok edeceğiz. Hmm.
Evet. gitti. Artı bu yok olmuş kısmın detayını, yok işte ne bileyim ki taş silmenin profilini hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. Birkaç tane fotoğraf var, flu. Dolayısıyla bunları e, kafamızdan uydurup e, aslında yeniden tasarladığımız tarihiymiş gibi bir yapı olacaktı. Hı Onun hı. yerine hepsini değil ama silüetin bir kısmını hissettiren e, ahşap, geçirgen e, bir canlandırmasını tasarladık. Burada en önemli şeylerden birisi de bu yapılan müdahalelerin sökülebilir, kaldırılabilir olması. Bu yüzden de ahşap yaptık. Hem de doğal bir malzeme olduğu için tabii ki. Ama neden sökülebilir olması gerekiyor? Ben 2024'teki, 23'teki ya da projeyi 2017'de yapmaya başlamıştık. Şu anki bilgimle yani hem tarihsel yapının geçmişine ait olan bilgimle hem de mimarlık bilgimle, teknolojimle bunun en uygun olduğunu düşündük ve bunu yaptık. Ama 20 yıl sonra bambaşka bir belge çıkacak. Aslında bu kalenin bambaşka bir detayları olduğu ortaya çıkacak belki. Ya da bambaşka restorasyon yaklaşımları olacak. Ve bizimki Allah'ım 2020'lerde ne kötü şeyler yapmışlar deyip belki sökülmek istenecek. Dolayısıyla her yaptığımız yeni müdahalenin de sökülebilir olması gerekiyor. Her yapılarda çalışırken temel esaslardan birisidir. Ve Yani nihayet hı, çok özür dilerim araya gireceğim ama çok heyecanlandım ben az önceki mesele. Yani şuradaki hem gerçekten tasarım içeriyor hem de sanat içeriyor yani bu şekilde yaklaşmanız. Çok buyurun, hoşuma. buyurun ben o kadar mutlu oldum ki. Yani genel o işte mimarlık sanat tartışmasında da Hı hı. yani bazen sanatta kayabiliyor tabii mimarlık. Ya Çünkü da hani ilk akla geleni yapmanın ötesine geçen bir yaklaşım ya. O açıdan bence bayağı değerli. Hı hı. nihayetinde dediğim gibi kalıntılar yerinde Hı hı. tamamen dondurma amaçlı yani koruma ve daha fazla zarar görmeme üzerine bir restorasyon yaklaşımıyla korundular, restore edildiler. Ama kalenin o ihtişamlı ana giriş kapısı olma özelliğini hatırlatan yapısı da yaptığımız bu tamamlamayla e, canlandırıldı. Başka bir yapı yine benzer yaklaştığımız kubbeli yapı dediğimiz bu yapı. Bu da yine m, yıkılmış. Hatta kazılarla iç e, mekanı keşfedilmiş bir yapıydı ve yine hakkında çok fazla bilgi, fotoğraf, çizim çok da fazla bir bilgimiz yoktu. Dolayısıyla çok soyut bir şekilde bunu da tamamladık. İşte duvarların kenarlarından kubbenin alt kademelerini hissediyorduk. O geometriyi ahşapla tamamlayarak yapıyı örttük. Son görsellerden bu da işte kulelerimizden birisi. Burada iki yaklaşımı hibrit olarak görebiliyoruz. İşte atıyorum şu aşağıda görüyorsunuz bir tamamlama var. Çünkü yani bu kemerin tamamlanması ve üstteki günümüze ulaşmış kısımların e, yapısal olarak güçlendirilmesi gerekiyor. Ya Hı. da işte daha ufak müdahaleler pencerenin altında e, yok olmuş, e, çürümüş, aşınmış bir taş var. Bunun değiştirilmesi gerekiyor. Ama bunun üzerinde bir de dendan dediğimiz işte daha yüksek duvarlar devam ediyordu. Tarihi fotoğraflardan biliyoruz ama bunu yeniden yapmak işte az evvel konuştuğumuz sebeplerle çok tartışılır bir şey. Onun yerine Bağbıkebir'de yaptığımız gibi ahşapla o silüeti hafif hissettiren bir şekilde yok olmuş kısımları tamamladık. Bunlar da son fotoğraflar ve son fotoğraf işte mesela bu fotoğrafı niye seviyorum? Altta bir duvar var. Oldukça büyük bir kısmı günümüze ulaşmış, kayıp kısımları tamamlanmış. Üstteki duvarda e, daha büyük bir tamamlama var. Çünkü işte yapısal gerekçelerle işte çok eğimli bir yer. Üstte Bağbıkebir var. Çok korumak istediğimiz bir yapı.
onun daha fazla zarar görmemesi ne yazık ki burada birazcık daha yapmak zorunda kalıyoruz. Onun üzerine de bahsettiğimiz sökülebilir e, yeni tasarımı, tabii eskiye dayanan yeni tasarımı Hı. oturtuyoruz. Bu kadar. Vallahi çok güzeldi yani. Bu bir sunumla hani hem şimdi benim böyle sorabileceğim şeylere birçoğuna cevap vermiş oldum. Hem işte genel yaklaşımlar, çağdaş yaklaşımlar, senin yaklaşımın, yaptığınız işler, skandallar, her şey üzerine konuşmuş olduk. Bence çok verimli bir sunum oldu. Teşekkürler. Soru almaya geçelim mi? Tabii tabii. Demek istediğim başka bir şey yoksa. Evet, soru sormak isteyen varsa izleyicilerimiz burada. Hepsini görüyorum sayı olarak. Soru sormak isterseniz bekliyoruz chatten. Yayın bir tık gecikmeli olduğu için. Soru Almaya geçelim mi? Pardon. Ama kim olduğunu göremiyoruz değil mi? Ee, isim soy isim yazacak, canlı sohbetten yazmasını bekliyorum. Olursa. Evet, yok galiba. Kendi kendime soru soracağım. Şeyi konuşabiliriz bu arada, yani benim de ilgimi çeken burada bir sürü konu var ama işte mimarın egosu ve o tasarım meselesi, yani restorasyonun bir tasarım olduğu mesela çok da gerçekten. Evet. Yani aslında orada bir şey de bence restorasyon eğitimiyle alakalı. Hı hı. Yani restorasyon eğitimi, yani yüksek lisans eğitimi 2 yıllık bir eğitim. Çok kısa bir eğitim aslında. Ee, Burada tabii okullar, hocalar da doğal olarak koruma öğretmeye çalışıyorlar daha çok. Ama tasarım yanımızın çok az kaldığını, hatta hiç bu konuda restorasyon eğitimi süresince bir şey gördüğümüzü hatırlamıyorum. E, Evet. Sanki sadece çok böyle niş bir bilimsel alanmışız gibi e, davranılıyor ama e, gerek restitüsyona dayalı tasarımda gerek çağdaş şekillerde aslında herhangi bir yapı tasarlayan mimardan çok daha iyi tasarımcılar yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Evet, bir de çözüm üretmek gerekiyor ya. Hani mesela o az önceki yaklaşım, işte o sanatta yakın bulduğum taraf. Yani o çözüm üretme meselesi de tasarım sonuçta devreye giriyor. Yani bir tasarımcı gibi düşünmek anlamında söylüyorum. Hem mühendis hem tasarımcı, tabii bir sürü katmanı var. Evet, galiba sorumuz yok bence. Yavaş yavaş kapatabiliriz. Eklemek istediğin bir şey var mı son olarak? Yok. Gems'e çok teşekkür ederim. Yani Gems'e değil, Circle'a. Yine yeni yeniden. Circle gibi bu etkinliği, seçkiyi, sergiyi, konuşmayı, her şeyi düzenlediğiniz için. Jüri üyelerine teşekkür ederim. Beni ve diğer arkadaşları seçtiğiniz için. Ve bu sayede böyle güzel şeyler konuşma imkanı, sunma imkanı buluyoruz. Dinleyenlere de teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yayınımızda diyorum.